Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Türkoğlu, Giresun Görele'den. Bugün yabani cevizimize, yerli ceviz çeşidine Chandler Amerikan cevizi aşılayacağız inşallah. Yaklaşık 25 senelik falan bu ağaç. İki ayrı gövdeye bölündü. Belki 25'ten de fazladır, çok emin değilim. Şimdi bunlara kabuk altı ıskarpela ile aşı yapacağız inşallah. Önce bir tane kalem açılışını göstereceğim. Fazla vakit almasın diye diğerlerini atlayarak aşacağım. Testereyle bir açma tekniği var. Şu şekilde açacağımız yere denk getiriyoruz. Ufak hareketlerle kesiyoruz. Hemen hemen yeterli. Tamam. Şimdi kalemle bunu yaracağız inşallah. Nereye denk geliyor? Şuraya falan. Biraz daha lazım. Tamam. Kalın. Çok ufaktan daha testereyle kesip bir tur daha alacağım. Çünkü biraz kalın kaçtı. Çünkü bu kadar kalın anaçlarda kalem açmak zor oluyor. Bıçakla açmaya çalışırken. Aracımızı da biz şimdi kestik. Önceden kesmedik. Buradan motorla tahliye kanalları açtık. Acı sular aksın diye. Görüldüğü gibi hemen akmaya başladı. 1, 2, 3 burada. 3 tane de arkada var. Bir tane şurada var. Eğer bu acı suyu kanal açmazsak akıtmak için yukarılardan ağlama yapacak. Geçen sene ben bir tane hatta anacımda az yapmıştım. Anaçları ve sonrasında takip edemedim. Buradan ördü yarayı. Yara kapanınca bir daha tahliyeyi yukarıdan verdi. Kalemlerimin hepsi tutmadı, o yüzden 1-2 tanesi tuttu. O yüzden çok sağlıklı olmadı. Yani yarayı kapatması geç olacak bu yüzden. Tüm kalemler tutsaydı 3-4 sene içinde burayı tamamen örüyor. Evet, kalemlerimizi açtık. Şimdi burayı motor yanığı olan yeri, pürüzlü olan yeri perdahlama işine geldi. Bunu düz hale getirmezsek aşıyı tutmasını engeller. Yanıkların gitmiş olması lazım. Sadece şu deri tabakası. Orta taraf önemli değil. Dört adet kalemimizi bu şekilde açtık. Şimdi anaçta yerleri açma zamanı geldi. Buna 4 tane takacağım. Bir buraya, buraya, buraya ve buraya. Bir tanesini sizlerle takılışını göstereyim. Burada. Şimdi ekleyelim bir şekilde.
keseceğiz. İskarpelayla da hem yatağı açıp hem de bu dip tarafı biraz alacağız. Bakıyoruz şimdi kalemin oturuşuna. Çok güzel. Nizami oturuyor. Şimdi burayı iç tarafı iskarpelayla alacağız. Tabii kalemin şu yan taraflarını da almayı unutmuyoruz. Yeşil taraflarını çıkartıyoruz. Şu örtüşen yer taraflarını da ufaktan alalım. Burayı böyle alırsak ovali de gitmiş oluyor. Bu sayede kalem daha düzgün oturuyor. Tabi arazi şartları zor olunca yapması zor oluyor. İşte bizim yerlerimiz de düz olsa da biz de rahat rahat yapsak. Tamam. Şimdi kalemimizi takalım. Şuydu galiba. Tamam. Bu birinci kalemimiz. Şimdi diğerlerini yapacağız. Evet, kalemlerimizi taktık. 4 adet. Biraz zor oldu. Arka taraflar çok meyilli olduğu için bir şekilde taktık. Şimdi bir tane iple sağlamlaştıracağız. Ondan sonra jelatinle saracağız. Bunu da toprak koyacağımız için bu kalemler açılmasın diye ip yapıyorum. Çünkü yağmur yağacak üzerine. Toprakları iyice bir ağırlaşacak. Şimdi jelatinle saralım. Tersten sararsak çektirme yapmak daha iyi olur. Tamam, jelatinlememizi de bitirdik. Şimdi çuvalla sarıp destek çubukları koyup içini toprakla dolduracağız.
Evet, üstten görünümü bu şekilde oldu. Hemen hemen çoğu yerini jelatinle sardık. Şimdi topraklamasını yapacağız. Destek çubuklarını da bantladım. Bu sayede çuvalı bu şekilde rahat bir şekilde ona sabitleyeceğim. Toprağı da tartabilecek ve aşı kalemlerine yük binmeyecek. 4 tane destek çubuğu ekledik. Bu sayede şimdi çuval ve toprak aşı kalemlerine ağırlık binmeyecek. Bu sayede koruma olacak. Buraya kadar da toprakla dolduracağız şimdi. Çuvalımızı da yaptık. Bu şekilde sabitledik. Aşağı kayması yapmayacak. Şimdi kalemlerin ucuna aşı macunu süreceğim. Buradan görünmüyordur ama uçlardan hava almasın diye o taktığım 4 kalemi macunluyorum. Şimdilik topraklamasını yapabiliriz. Son olarak toprağını da doldurduk. Ve aşımız bitti. Birer göz dışarıda bıraktık. Gerisi toprak içinde. Tuttuğunu görmek nasip olur inşallah. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.